Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni henüz tanımıyorsunuz, o yüzden ilk videomun kendimi tanıtan bir video olmasını istedim. Adım Banu Duraydın, 16 yaşındayım. Şu an 11. sınıfta okumaktayım. Türkiye, İzmir Ödemiş doğumluyum. Şu an Meksika'nın Querétaro adlı şehrinde yaşıyorum. 11. sınıftayım ve John F. Kennedy adlı Amerikan School'unda okumaktayım. Babamın çalıştığı firma, babamı 2009-2010 yılları arasında Güney Afrika'ya göndermeyi teklif edince bir süre orada yaşadım. Sürekli olarak yaşama şansım olmadı çünkü annem o sıralar devlet memuruydu. Annemin işi yüzünden annemle birlikte Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Babamın çalıştığı firma bu sefer 2020 yılında bizi Çin'e göndermeyi teklif etti. O sıralar 8. sınıftaydım. Hepinizin bildiği üzere Türkiye'de 8. sınıfta LGS diye bir sınav vardı o zamanlar. Annemler bu sınav sitesini çekmemi istemediler. Bu yüzden Çin teklifine olumlu bakmaya başladılar. Benim bunu isteyip istemediğim hakkında bana sordular. Ben de neden olmasın dedim. İlginç bir tecrübe olurdu sonuçta. Çin'e gidebilmemiz için de annem Türkiye'nin engellilere sağladığı erken emeklilik hakkını kullandı. Çünkü annem %50 engelli. Doğuştan kalça çıkığı var. Ve bu sınav stresini çekmemem için annem bu hakkını kullandı. Annem emekli olduktan sonra bu sefer hem annemle hem babamla birlikte Çin'e gittik. Çin'in Wuhan şehrinde yaklaşık 5 ay kadar kaldım. Çin'de okuduğum okulun adı ise Wuhan Yanzi International School adlı bir okuldu. Fakat 5 ay sonra vizemizde sorun çıktığı için annemlerle birlikte Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldık. Türkiye'ye döndüğümüzde okulumun bitmesine çok az kalmıştı ve okulum koronavirüs salgının zamanı olduğu için online eğitim veriyordu. Bu yüzden ortaokulumu online üzerinden Çin'de bitirdim ve ortaokul diplomamı Çin'den aldım. Yaz boyunca biz annemle birlikte yani yine Çin'e döneceğimizi düşünüyorduk. Vize problemimizin hallolacağını düşünüyorduk fakat olmadı. Bu yüzden biz Çin'e dönemedik. Bu sefer babamın firması bizi Meksika'ya göndermeye teklif etti. Yani benim Türkiye'de iyi bir lisede okumam imkansız olduğu için biz de kabul ettik. Bu sözleşmeyi kabul ettikten sonra biz de Meksika'ya geldik. 9. sınıftan beri Meksika'da yaşıyorum ve Meksika'da okuyorum. Burada okumaya başladıktan sonra neredeyse 2 ay sonra babamın firması 4 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen bizi Türkiye'ye geri dönmeye zorladı. Fakat babamlar ve annemler bunu kabul etmediler. O yüzden babam işinden ayrıldı. Ve Meksika'da neredeyse 3 yıldır ekspat olmadan direkt kendi ayaklarımız üzerinde yaşıyoruz. Bu yaşadığımız zorlukları ve bazen yaşadığımız gariplikleri daha başka bir videolarda anlatmayı isterim. Bu kanalı açmamdaki en büyük sebep aslında yurt dışındaki üniversitelere nasıl girilir, nasıl bir yol izlenir, benim yaptıklarım veya izlenecek yollar hakkında aslında biraz bilgi vermek. Çünkü ben yurt dışında yaşamama rağmen bu sürece çok zor hakim oldum. Hatta hala hakim olmuş değilim. Bu süreç hakkında bilgi veren bazı Türkçe kaynaklar aradım. Fakat bazı arkadaşlar ve yabancı kaynaklar dışında Türkçe kaynak bulamadım. Tabii bu üniversiteye hazırlanma sürecinde sadece evde oturup ders çalışmıyorum. Yaptığım KES projelerini yani gönüllülük projeleri olarak da geçiyor bunlar. Aktivitelerimi, en büyük tutkum voleybolu, antrenmanlarımı, maçlarımı, turnuvalarımı, arkadaşlarımı gezip gördüğüm yerleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle de size Meksika'yı, Meksikalıları ve Meksika kültürünü anlatmak beni çok mutlu edecek. Dünyada her gittiğin bir yerde yeni bir şeyler öğreniyorsun ve üniversite bunun için harika bir ortam. Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlarla kaynaşıp tanışabileceğim bir ortam. Bu yüzden umuyorum ki en iyi yerlerde en iyi üniversiteleri kazanırsınız. Bu üniversite kazanma sürecimizde umarım hem bu videolarımı sizi motive eder hem de kendimi motive ederim. Siz de bana bu videolarımın altına beni motive edecek veya beni yanlış bildiklerimi düzeltecek yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Kendimi çok küçük tanıttıktan sonra şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir başka videomda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.